Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için evinizde çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz, aynı zamanda çok da lezzetli bir pizza tarifi hazırladım. Bu tarifimde verdiğim ölçülerle bu şekilde 3 tane büyük boy, bol malzemos pizzalarınız olacak. Dışarıda satın aldığınız o ünlü markaların pizza lezzetini aratmayacak kadar güzel, şöyle ince dilim çok lezzetli bir pizza tarifi oluyor. Sözü çok uzatmadan hemen bu güzel tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle pizzamızın hamurunu hazırlıyoruz ve bunun için uygun bir kasenin içerisine 5 su bardağı unumu döküyorum. Sonrasında ortasını şöyle çukur bir şekilde açarak içerisine bir paket instant kuru mayamı ilave ediyorum. Şimdi de içerisine 1 tatlı kaşığı toz şekeri ve şöyle bir tane yumurta ilave ediyorum. Bu tarifte yumurta çok önemli. Mutlaka kullanın lütfen. 4 yemek kaşığı olacak şekilde sıvı yağı da ekledikten sonra şöyle malzemeleri elimle bir karıştırıyorum ve ardından yavaş yavaş suyumu ilave edeceğim. Ben bu tarifimde toplamda 2 su bardağı ılık su kullandım. İlk aşamada 1. bardak suyumun hepsini döktüm. Sonrasında diğer bardak suyumu yavaş yavaş ekleyerek kase içerisindeki hamuru da elimle sürekli karıştırarak kıvam almasını sağladım. Şimdi de pizza hamurunun içerisine 1 tatlı kaşığı olacak şekilde tuzunu ekledim. Tuzu da ekledikten sonra bu şekilde yavaş yavaş tekrar ılık suyumu ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Sizin de gördüğünüz gibi su ekledikçe kase içerisindeki hamur çok kolay bir şekilde toparlanıyor. Hamuru yoğururken mutlaka ortam sıcaklığında beklemiş böyle ılık su kullanın. Soğuk suyla hamurunuzu yoğurmayın. Gördüğünüz gibi suyun tamamını ekledim ve hamurum artık iyice toparlanmaya başladı. Şöyle kase içerisinde kalan unu da hamura yediriyorum ve yaklaşık 5 dakika boyunca kase içerisindeki hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Mutlaka hamurunuzu güzelce 5 dakika boyunca yoğurun. Bu şekilde yakından da göstereyim size. Yumuşak kıvamlı bir hamurunuz olacak. Şöyle ele hafif yapışan yumuşak bir kıvamda pürüzsüz hamur elde ettikten sonra artık yoğurma işlemini bırakabilirsiniz. Hazır olan pizza hamurumun üzerini kapatıyorum ve bu şekilde ortam sıcaklığında mayalandırıyorum. Hamurumuz mayalanırken biz de pizza sosumuzu hazırlayalım. Burada 3 tane orta boy domatesimiz var. Kabukları soyulmuş ve iç kısımlarında bulunan çekirdekleri çıkartılmış olsun. Domates sosumuzu blenderımızın içerisinde hazırlayacağız. Blenderın içine doğramış olduğum domatesleri aktardım. Şimdi de içerisine 1 tatlı kaşığı olacak şekilde domates salçamı ekliyorum. Salçayı ekledikten sonra 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve birer çay kaşığı olacak şekilde tuzumu, toz kırmızı biberimi ve toz pul biberimi ekliyorum. Sizler dilerseniz kullanmak zorunda değilsiniz ama ben biraz hafif acı olsun diye pul biber de kullandım. Burada da 1 tatlı kaşığı kekik ve 1 çay kaşığı da fesleğenim var. Son olarak şöyle 1 diş sarımsağı da küçük küçük doğradım ve blenderın içerisine ilave ettim. Kapağını kapatıp tüm malzemeleri pürüzsüz homojen bir kıvam alıncaya kadar güzelce blenderdan geçirdim. Hazırlamış olduğumuz bu pizza sosu hem kıvamı hem kokusu hem de lezzetiyle çok güzel bir pizza sosu oluyor. Mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben biraz domateslerim sulu kıvamda olduğu için bu aşamada 1 tatlı kaşığı kadar daha salça ekledim. Eklemiş olduğum salçayı şöyle çırparak güzelce pizza sosuma yediriyorum ve şöyle kıvamını da size yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde bir pizza sosu olduktan sonra kenarda beklemeye alıyorum. Pizzamın iç malzemesi için ben toplamda 350 gram kadar kaşar peyniri kullandım. Sizler dilerseniz mozzarella peyniri de kullanabilirsiniz. Burada da sucuklarım, sosisim ve diğer malzemelerim var. Pizza üzerine ekleyeceğiniz malzemeleri çok ince doğramayın. Aksi halde pişerken iyice kuracak ve küçüleceklerdir. Bu arada ben bu malzemelerin içerisinde mantar kullanmadım. Sizler seviyorsanız mantar da kullanabilirsiniz.
Evet, bu arada pizza hamurum da ortam sıcaklığında yaz ayı olduğu için yarım saatte çok güzel mayalandı. Sizler kış ayında yapacaksanız hamurunuzun 2 katına kadar çıkmasını bekleyin lütfen. Şöyle yumuşak kıvamlı bir hamur olduğu için hafif üzerine un serpiştiriyorum ve kase içerisinde şöyle elimle toparlayarak içerisindeki maya kokusunun da çıkmasını sağlıyorum. Sonrasında tezgahımı da biraz böyle unladıktan sonra hamurumu tezgahımın üzerine alacağım. Pizza hamurumu tezgah üzerinde yine böyle içe doğru katlayarak yuvarlak bir form veriyorum ve sonrasında pizza hamurumu 3 tane büyük parçaya ayıracağım. Pizza hamurunu çok fazla böyle elinizle çekiştirip içerisindeki havayı da lütfen söndürmeyin. Ben böyle ilk olarak ortadan, sonrasında şöyle kenarlarından olacak şekilde 3 tane büyük parçaya ayırdım. Sonrasında bu kesmiş olduğum yer yukarı bakacak şekilde pizza hamurumu bu şekilde içe doğru katlayarak yuvarlak büyükçe bir beze meydana getiriyorum. Hamurumuz yumuşak bir kıvamlı olduğu için burada üzerine çok az un serpiştirebilirsiniz ve mutlaka bu şekilde pizza hamurunu içe doğru katlayın ki pizzanız pişerken de içi böyle gözenekli ve güzel bir kıvamda olsun. Ben bu ölçülerle 3 büyük pizza yaptım ama sizler isterseniz bunu 4'e bölerek 4 tane orta boy pizza da yapabilirsiniz. Şimdi 3 tane büyük boy bezemi güzelce yuvarladım ve tezgah üzerinde toparladım. Şimdi bezelerimi yine tezgahımın üzerine de bir örtü örterek 10 dakika boyunca dinlendireceğim. Bu arada tezgaha yapışmaması için de şöyle altını hafifçe unlamanızı tavsiye ederim. Üzerine örtüyorum ve bu şekilde 10 dakika tezgah üzerinde dinlendiriyorum. Dinlenen hamurlarımdan 2 tanesini ayrı bir servis tabağına alarak bir tanesini şimdi şekil verme işlemine geçiyorum. Bu arada kenarda bekleyen hamurunuzun da üzerine örtün ki mutlaka üzeri kurumasın. Ben pizzaya şekil verirken alt kısmına mutlaka şöyle bir miktar irmik kullanıyorum. Ya da varsa elinizde mısır unu ya da galeta unu da yine kullanabilirsiniz. Bu sayede de pizzanızın alt tabanı daha böyle çıtır, daha güzel bir kıvamda olacak. Şimdi bezemi önüme aldım. Bu şekilde sadece orta kısımlarına bastırarak pizza hamurumu tezgah üzerinde genişletmeye başladım. Mutlaka videoda da gördüğünüz gibi kenar kısımlarını bombeli bir şekilde yukarı doğru kalmasına özen gösterin. Sadece orta kısımlarına bastırarak pizza hamurunuzu genişletin. Ben bugünkü videomda 2 farklı yöntemle pizza hamuruna şekil veriyorum. Bir tanesi bu. Sadece elimle oklava ya da merdane kullanmadan hazırladığım tarif. Diğerinde de merdane ile açacağım. Hangisi sizin kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Videoda da gördüğünüz gibi pizza hamurumu sadece orta kısımlarına elimle bastırarak genişlettim. Ve sonrasında 36 santimlik bir tepsiye yağlı kağıdı koyarak tepsinin içerisine aldım. Hiçbir şekilde kenarlarına bastırmadım. Bu şekilde bombeli olarak tepsi içerisinde yukarı doğru kaldırdım. Şimdi pizza hamuru pişerken çok kabarmaması için bir çatal yardımıyla her yerine bastırarak bu şekilde delikler oluşturuyorum. Bunu da mutlaka yapmalısınız ki pizzanız her yeri güzelce pişsin ve böyle yukarı doğru kabarmasın. Şimdi hazırlamış olduğum pizza sosumdan, domates sosundan şöyle 3 yemek kaşığı dolu dolu döküyorum ve bir fırça yardımıyla sadece orta kısımlarına pizza sosunu sürüyorum. Kenar kısımlarına hiçbir şekilde pizza sosunu değdirmiyorum. Her yerine eşit olarak pizza sosunu yaydıktan sonra rendelenmiş kaşar peynirimi yine tabanına güzelce yayıyorum. Ben bu tarifimde kaşar peyniri kullandım. Sizler dilerseniz mozzarella peyniri kullanarak da bu tarifi yapabilirsiniz. Taban kısmının her yerine gelecek şekilde kaşar peyniri rendesini serpiştirdikten sonra diğer malzemeleri ekliyorum. Ben sucuklarımı bu aşamada koydum. Sonrasında sosisleri yine aralarına serpiştiriyorum.
Daha sonra da mısırlarımı üzerine döküyorum. Mısırları da döktükten sonra şöyle ince doğramış olduğum yeşil biberleri ve son olarak da siyah zeytin ve yeşil zeytinlerimi aralarına serpiştiriyorum. Tamamen üzerine eklediğiniz malzemeler tercihe kalmış. Sizler sevmediğiniz bir malzeme varsa onu eklemeyebilirsiniz. Ben son olarak ince doğramış olduğum soğanları ve birkaç parça da domatesi ekleyerek pizzamı bu şekilde hazırladım. Pizzayı önceden 10 dakika boyunca ısıtmış olduğum 230 derecede alt üst ayarlı fansız fırında pişirmeye bırakıyorum. Ben içine şöyle sıcak su dolu bir kap yerleştirdim ve bu şekilde pizzamı pişmeye gönderiyorum. Evet, birinci pizzamız pişerken şimdi ben de ikinci pizzama şekil vereceğim. Yine tezgahımın üzerine biraz irmikli unlu karışımla güzelce kapladım ve hamurumu üzerine aldım. Hamurun üzerine biraz unladıktan sonra merdane yardımıyla şöyle bastırarak hafifçe genişlettim ve sonrasında merdane ile sizin de gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel dinlendiği için kolaylıkla açılan bir pizza hamuru oldu. Bu şekilde pizzaya şekil vermek çok daha pratik oluyor açıkçası. Ben iki yöntemi de sizlere göstermek istedim. Şimdi tepsimin boyutunda olacak şekilde pizza hamurunu açtım ve tepsimi şöyle hafifçe suyla ıslattıktan sonra üzerine yağlı kağıt yerleştirdim. Bu sayede yağlı kağıt da kaymamış oluyor. Açmış olduğum pizza hamurunu şimdi tepsimin üzerine alıyorum. Ben bugün pizzalarımı yuvarlak tepside pişirdim. Sizler isterseniz direkt fırın tepsisinde de yine yağlı kağıt üzerine sererek de pişirebilirsiniz. Son olarak ben pizzalarımın hamurunun kenar kısımlarını videoda gördüğünüz şekilde içe doğru katlayarak böyle kenarlarını yükseltiyorum. İsterseniz bu aşamada kenarlarına rendelenmiş kaşar peyniri de koyarak böyle içe doğru bükebilirsiniz. Bu sayede pizzanızın kenarları da böyle peynirli olacaktır. Ben yapmadım ama size de fikir olsun diye söylemek istedim açıkçası. Böyle tüm pizzamın kenar kısımlarını içe doğru katlıyorum ve sonrasında da elimle tekrar şöyle hafifçe genişleterek pizzamın kıvırmış olduğum kenarlarını da yine parmak uçlarımla bastırarak son şeklini veriyorum. İlk yapmış olduğum yönteme göre bu şekilde merdane ile açarak pizzaya şekil verip sonrasında kenarlarını kıvırmak bana daha pratik geliyor. Sizler de hangi yöntem kolayınıza geliyorsa o şekilde bu pizza tarifimi hazırlayabilirsiniz. Ve pizzanızın her yerinin güzelce pişmesi ve kabarmaması için de bu çatalla delik açma işlemini atlamayın lütfen. Pizzamın üzerine sosunu da ekleyerek pizzama son şeklini vermeye devam ediyorum. Videomu tam da buraya kadar izleyenlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet, bol malzemos ve ince dilim pizzalarımızı yine aynı şekilde üzerine tüm malzemeleri ekleyerek hazırlıyoruz. Bu arada benim yapmış olduğum bu pizzalar ince dilim pizzalar. Eğer sizler daha böyle kalın bir şekilde seviyorsanız merdane ile açarken pizza hamurunu çok inceltmeyin. Evet, tüm malzemelerini eklemiş olduğum ikinci pizzam da artık fırına girmeye hazır. Fırına göndermiş olduğum pizzam da 230 derece alt üst ayarda yaklaşık 15 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Sizler de lütfen fırınınızın ayarına göre pizzalarınızı kontrollü bir şekilde pişirin. Şimdi bunu soğuması için kenara alıyorum ve ben 3. pizzamı da yapmaya devam ediyorum. Bugün size vermiş olduğum bu tarifi ben pandemi döneminden bu yana sürekli yapıyorum ve yiyen herkes çok beğeniyor. Sizlerin de özellikle bu pizza hamuruyla bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi pişen birinci pizzamı şöyle servis tabağının içerisine alıyorum ve keserek bir dilimini de size yakından göstermek istiyorum.
Sizin de gördüğünüz gibi pizzanın üzerindeki malzemeler hiçbir şekilde kurumadı. Pizzamız da tam kıvamında pişti. Bunun en önemli püf noktası fırınınızın önceden 10 dakika boyunca boş olarak çalışıp ısınmasıdır. Isınmış olan fırında 230 derecede alt üst ayarda ve fırının orta rafında pişirin pizzalarınızı. Ayrıca fırın içerisinde pizzanızı çok uzun süre tutarsanız pizza hamurunuz çok kuruyacak ve yumuşak kıvamlı olmayacaktır. Ben şimdi ikinci pizzamı da fırından çıkartıyorum ve soğuması için kenara alıyorum. Bu pizza tarifimde tüm püf noktaları, tüm detayları en ince ayrıntısına kadar sizlerle paylaşıyorum ki sizler de evinizde bu tarifi denediğinizde tam sonuç alın. Sizlerden ricam da bu emeğimin karşılığı olarak videoma beğeni yapmanız, minik de olsa bir yorum yazarak kanalıma destek olmanız. Ayrıca dilerseniz bu tarifimi sosyal medya hesaplarınızdan sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Evet, sizin de gördüğünüz gibi bu tarifimizle 3 tane büyük boy, bol malzemos, şöyle de ince dilim pizzalarımız oldu. Ben pizzaların üzerine son olarak kajun baharatı ve kekik serpiştiriyorum. Sizler de seviyorsanız o şekilde denemenizi tavsiye ederim. Evet, sizler pizzalarımın son halini izlerken ben de artık sizlere veda ediyor olacağım. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.